Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla kurabiye tarifi vermek istiyorum. Tarifimizi ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı unun üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı sıvı krema, 50 gram tuzsuz tereyağı, tüm malzemeleri elimizle karıştırarak yoğurmaya başlayalım. Yarım su bardağı suyu azar azar ekleyerek sert bir hamur yoğuralım. Evet, hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum ve ortadan ikiye bölüyorum. Bir tanesinin üzerine 2 yemek kaşığı kakao, gerekirse de çok az su ilavesi yaparak tekrardan yoğuruyorum. Evet, yoğurduğum hamuru tekrardan ikiye bölüyorum. Eşit olmasına dikkat edelim. Ve daha sonra buzdolabında 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, hamurlarımı dinlendirdim buzdolabında. 1 kiloluk buzdolabı poşetinin içine hamurumuzu alalım. Kenarlarını da küçük olacak şekilde makas yardımıyla keselim. Ve ince olacak şekilde merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamurumu kare şekilde açtım gördüğünüz üzere. Diğer kakaolu hamuru da açabilmek için poşetimin kenar kısımlarını kesiyorum ve oklava yardımıyla veya merdane yardımıyla aynı ebatta açmaya devam ediyorum. Evet, hamurlarımı aynı boyutta açtım ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim hamurları buzdolabından çıkardım ve poşetini bir makas yardımıyla dikkatli bir şekilde keserek açıyorum. Diğer iki hamuru da aynı yöntemle açtım ve buzdolabında hala dinlenmede bekletiyorum. Kakaolu hamurun üzerine fırça yardımıyla su sürelim ve beyaz hamuru üzerine dikkatli bir şekilde alarak hafif bir şekilde elimizle bu aşamada açabiliriz. Tekrardan su sürelim ve boşluk kalmayacak şekilde rulo saralım hamurumuzu. Ne kadar sıkı sararsak pişirirken o kadar güzel ve muntazam bir kurabiye elde etmiş oluruz ve tekrardan aynı poşete sarıyorum ve elimle düzeltiyorum. Daha sonra buzluğa kaldıracağım. Diğer hamuru da aynı yöntemle şekil vermeye devam ediyorum. Evet, sıkı sıkı rulo yapıyorum. Bir tane hamuru dışını kakaolu yaptım. Bir tanesini de vanilyalı gördüğünüz gibi.
Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan poşeti sararak buzdolabında donana kadar bekletiyorum. Ben bir gece beklettim. Evet, ertesi günü kurabiye hamurlarım dondu. Poşetten çıkartıyorum. Hiç buzunu çözdürmeden tam orta kısmından kurabiye hamurlarımı keskin bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Evet, kurabiye hamurlarım dilimlemeye artık hazır. Görüntüleri çok güzel oldu. Keskin bir bıçak yardımıyla çok ince olacak şekilde buzunu eritmeden hızlı bir şekilde keselim. Bu işlemleri yaparken hızlı olmaya dikkat edelim. Evet, keskin bir bıçak yardımıyla çok hızlı bir şekilde hamurlarımızı keselim ve kestiğimiz hamurları streç film serilmiş düz bir zemine sıralayalım. Diğerlerini kesene kadar buzdolabında bekletelim. Hamurlarımız çözülmesin. Bu önemli bir püf noktasıdır. Buna dikkat edelim lütfen. Evet, tüm hamurları aynı şekilde aynı incelikte kesmeye çalışıyorum. Bu kurabiyeyi isterseniz yarısını buzlukta bekleterek ihtiyacınız zamanı çıkartarak dilimleyerek kızartabilirsiniz. Veya hepsini pişirerek kavanozlarda da bekletebilirsiniz. Uzun süre bayatlamadan muhafaza edebilirsiniz. Evet, tüm hamuru kesmeye devam ediyorum. Evet, hamurlarımın hepsini dilimledim. Bir kısmını buzdolabında bekletiyorum. Diğer kısmını da hızlı bir şekilde kızgın yağ atarak kızartıyorum. Evet, tavaya kızgın yağın üzerine kurabiyelerimi alıyorum. Ara sıra bir süzgeç yardımıyla karıştırıyorum. Evet, yağın içinde şekilleri kulak şeklinde oldu gördüğünüz gibi. Kızarmaya devam ediyor. Kızaran kurabiyelerimi fazla yağını süzerek bir servis tabağına alıyorum. Ve kalanları buzdolabından çıkartarak kızartmaya devam ediyorum. Aralarda dışarıda bekletmeyin, buzdolabında bekletin. Erimesin kurabiyeleriniz. Eridiğinde açılmalar meydana gelebilir. Evet, kızaran kurabiyelerimi yağın içinden alarak servis tabağına alıyorum. Dilerseniz kapalı kavanozlarda uzun süre bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Kıtır kıtır çok lezzetli bir kurabiye oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Evet, bir tanesini elimle kırarak kıtırlığını sizlere göstermek istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.